Bir ada, her mevsiminde ayrı güzellikler barındıran. Bir ada, yazın ayrı, kışın ayrı, baharda ayrı duygular tattıran. Bir ada, beni kırmızılar, sarılar, turuncular içinde karşılayan. Bir ada, adı Boz, kendi rengarenk olan. Daha önce de misafir olduğum Bozcaada'ya bu kez sonbaharın sıcak tonları eşliğinde atıyorum adımımı. Sonbahar yaprakları Arnavut kaldırımında savrulurken adanın boş sokaklarında yürümek insana farklı duygular hissettiriyor. Adanın alışılagelen o cıvıl cıvıl, kalabalık, hatta deyim yerindeyse tıka basa dolu sokaklarından sonra bu sakin halini yaşamak buranın bir parçası olduğunuz hissine kapılmanızı sağlıyor. Sıra sıra dizilmiş reçel tezgahlarının önünden yürüdüğünüzde onlar bile bir farklı geliyor insanın gözüne. Sanki turistik bir gelir kapısı değilmiş de asırlardır buranın bir parçasıymış gibi hissettiriyor. Esnafla sohbet bile farklı oluyor sanki bu mevsimde. Güz, hüznü çağrıştırsa da zihninizde, adanın sıcacık ortamı bir başka huzur veriyor yüreğinize. Gözünüze ilişen masmavi bir boncuk bir cümle konduruyor hemen dilinize. Aman, nazar değmesin bu güzelliğe. Adanın altın sarısıyla bezenmiş sokaklarında yürürken, arkadaşları ve aileleriyle bir fincan sıcak kahve ya da çay içenlerin sesi ilişir kulaklarınıza. O sıcacık sohbetler içinizi ısıtır sonbaharın serin rüzgarında. Her adımında büyülendiğiniz bir samimiyet hissedersiniz Bozcaada'nın dar sokaklarında. Çınar altında buluşur dostlar, misafirler, iki lafın belini kırmaya. Kargalar bile hoş geldin der sanki, sesleri yankılanırken Bozcaada semalarında. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayanların izlerini taşıyan sokaklar bize emanet bugün. Buranın sakinlerinin kimi atalarının mirasını yaşatırken, kimi benim gibi ziyaretçi, kimi de bu toprakların emanetçisi. Bozcaada sokakları sonbaharda olabildiğine sakin. Yazın eğlencesi sonbaharda yerini biraz daha keşfe bırakıyor sanki. Sezonda dikkatinizi çekmeyen pek çok detay çarpıyor gözünüze. Evlerin cumbalarındaki bir işleme, duvarlara çizilen resimlerdeki renkler, taş duvarları süsleyen çiçekler, adaya gelen feribotları selamlayan Çan Kulesi'nin zarafeti ve daha neler neler. Siz adayı keşfederken bir taraftan ada hiç durmaksızın gelen konuklarını karşılıyor. Geyikli'den bindiği feribotla Bozcaada'ya gelenleri adaya atacağı ilk adımın heyecanı sarıyor. Çan Kulesi de, cami minaresi de, tarihi kalesi de hoş geldiniz diyor misafirlerine. Bozcaada Kalesi mevsim fark etmeksizin her zaman davetkardır. Kendinizi bir anda onun heybetli duvarlarının yanında bulursanız şaşırmayın. Mutlaka sizi de çağırmıştır. Dalgalar duvarlarına vururken hırçın dalgaları birlikte izlersiniz. Poyraz yüzünüze tatlı bir buse kondururken kale burçlarının üstünden yel değirmenleri de size eşlik eder. Güneşin ufka değdiği saatlerde turuncuya boyanır kale duvarları. Bozcaada'da gün batımı zaten özeldir ama sonbaharda bir başka görünür göze. Mevsimin sarısı, turuncusu daha bir kızıla bürünür bu saatlerde. Masal kitaplarından fırlamış gibi görünür Bozcaada'nın sembolik kale. İşte Bozcaada böyle duygular hissettirir sonbaharda. Kimine melankolik, kimine huzurlu, kimine neşeli anlar yaşatır bu mevsimde. Ama ada elbette sadece bu anlattıklarından ibaret değil. Bozcaada'da keşfedilecek, her mevsimde farklı tatlar alabileceğiniz o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde yapmış olduğum bu ziyarette sizlere elimden geldiğince adanın eşsiz anlarını sunmaya çalışacağım. Bu sebeple tekrar dönmek üzere şehir merkezine veda vaktim geldi. Bir sonraki durağım mavi suların sarı kumlara karıştığı adanın birbirinden güzel koyları ve plajları. Adanın plajlarını gezip tanıtmaya elbette ki Ayazma plajından başlamalıydım. Çünkü burası adanın en popüler ve sonbahardaki bu boş görüntüsü yanıltıcı olmasın en kalabalık plajı. Adayı ziyaret edip de koylarını deneyimlemek isteyenlerden Ayazma'ya uğramayan tahminimce yok denecek kadar azdır.
Yüzlerce metre boyunca uzanan altın sarısı incecik kumuyla, turkuazdan laciverte uzanan deniziyle Ayazma plajı oldukça davetkar. Sonbaharda Bozcaada'nın ıssız kumsallarında, özellikle de Ayazma'da yürümek büyülü bir deneyim. Serin sonbahar havası, teninizde hissettiğiniz esinti, kıyıya çarpan dalgaların sesi ve uçsuz bucaksız deniz bir araya gelince bir huzur ve dinginlik atmosferi yaratıyor. Boş kumsalda yürürken duraklayıp engin maviliklere bakıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Bozcaada'nın o tertemiz ve serin havasını ciğerlerime çekiyorum. Boğazdan geçmek için sırasını bekleyen yük gemileri ve sizi içine çeken mavi sular hem bir tezatlık hem de bir ahenk barındırıyor içinde. Tarih boyunca korunaklı bir liman olan Bozcaada kıyılarının sanırım olmazsa olmazına, manzaranın vazgeçilmez bir parçasına tanıklık ederek ilerliyorum. Yaz aylarının kalabalığında bu kadar kolay atamayacağım adımlarımın kumdaki çıtırtısı geliyor kulaklarıma. Böylesine gözde bir durakta yürüyorum kendimle baş başa. Gün ilerledikçe benim gibi Ayazma'nın bu sakin halinin tadını çıkarmak isteyenler sahile adım atmaya başlıyor. Tüm cesaretini toplayıp yazın bile soğuk olan sulara dalanlar. Biraz D vitamini toplamak için kumsala uzananlar. Plaj sandalyelerinde hoş sohbetler eden arkadaşlar. Yan yana yürüyen eşler. Kitabını alıp rüzgar sesinin eşliğinde kendiyle baş başa kalmayı tercih edenler. Yaz aylarında sahil boyunca uzanan şemsiye ve şezlonglar bu mevsimde toplanmış oluyor. Ama yoğun sezonda burada hizmet alabileceğiniz tesisler olduğunu, yeme içme tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı giderebileceğinizi hatırlatmakta fayda var. Ziyaret ettiğim Ekim ayının sonları olan bu dönemde sahil restoranlarından sadece birisi açıktı. Geldiğiniz tarihe göre açık işletme sayısı farklılık gösterebilir. Buradaki işletmelerden hem gündüz hem de akşam saatlerinde hizmet almanız mümkün. Gündüz hafif bir şeyler yemeyi tercih edip akşam saatlerinde balık ve mezelerin tadına bakabilirsiniz. Elbette Bozcaada'nın yegane plajı burası değil. Ada olmasının getirdiği avantajla denize girebileceğiniz, mavi manzaranın tadını çıkarabileceğiniz pek çok koy bulunuyor. Ada yaz-kış esen rüzgarlarıyla meşhur olduğundan hangi koyu tercih edeceğiniz de genellikle rüzgarın yönü belirliyor. Güneyde yer alan koylar sizi Poyraz'a, kuzeydekilerse Lodos'a karşı koruyor. Gökçeada ve Marmara Adası'ndan sonra Türkiye'nin 3. büyük adası olsa da özel aracınızla farklı koylara gitmenizi zorlaştıracak kadar da büyük değil. Tüm koylar kısa sürede ulaşılacak mesafede yer alıyor. Özellikle Ayazma plajının yoğun olduğu dönemlerde rüzgar yönüne göre tercih edebileceğiniz başlıca koyları da zamanım yettiğince tanıtmak istiyorum. Geri dönmek üzere Ayazma'ya veda ediyorum. İstikametim adanın görülmeye değer diğer harika koyları. Ayazma'dan sonra ilk durağım Ayana plajı. Derin maviliklerden geniş kumsalına doğru uzanan kayalıklar henüz koya varmadan görsel bir şölen yaratmayı başarıyor. Açık denizden gelen dalgalar kıyıya ulaşamadan kayalıklara vurup kırılıyor. Bozcaada'nın sert Poyraz'ına inat, sakin bir deniz karşılıyor beni. Bozcaada sahillerinin büyük çoğunluğu koruma altında. Bu sebeple Ayana koyunda beni taş binalar yerine kum tepeleri karşılıyor. Tüm doğallığıyla denize kadar uzanan çalılıklar kartpostallık bir görüntü oluşturuyor. Sonbaharın hediyesi olan bu bomboş hali içime işliyor. İncecik kumuna ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bozcaada'nın bakir koyları daha ilk duraktan nefesimi kesiyor. Ayana sahiline indiğinde elinde uzun bir kamış, yanında kocaman bir sepetle yaptığı işe hakimiyeti her halinden belli olan bir kişi dikkatimi çekiyor. Kısa sürede denizden çıplak elleriyle topladığı deniz kestaneleriyle doluveriyor sepeti. Ağır adımlarla kıyıya çekiyor. Deniz kestanesinin kirliliğe çok duyarlı olduğunu, yalnızca temiz sularda yaşadığını okumuştum bir yerde.
Bu sebeple Bozcaada'nın pırıl pırıl, bol kayalıklı sularında çokça olması hiç de şaşırtıcı olmadı. Tam da şu anda Ayana'da denize girecekler için önemli bir uyarı yapmalıyım. Burada koyun kumluk kısımlarını tercih etmekte, adımınızı atarken bastığınız yere dikkat etmenizde fayda var. Ya da işi garantiye alıp kayalık alanlarında deniz kestanelerinin de çokça bulunduğu bu koyda deniz ayakkabılarınızı yanınızda getirmeyi ihmal etmeyin. Toplanan deniz kestanelerini daha yakından görmek için sahilde hafta sonu keyfi yapan ailenin yanına varıyorum. Sepetin üzerinde bir somun ekmek, ellerinde bağ makası, kara diken ya da kirpi olarak da anılan deniz kestanelerini temizliyorlardı. Deniz kestanesi denince insanın aklına ister istemez acı, cımbız ve zeytinyağı üçlüsünün ilginç ve nahoş ilişkisi geliyor. Tatilcilerin korkulu rüyası olan bu deniz canlıları kimine acı tecrübelerini hatırlatsa da kiminin de iştahını kabartıyor. Ben bugüne kadar hiç deniz kestanesi yememiştim. Samimi olmak gerekirse haz edeceğimi de düşünmüyordum. Acaba az sonra tanışacağım bu güzel insanlar ön yargılarımı kırmama yardımcı olabilecek miydi? Burası Ayağını mevkii. Yıllardır deniz kestanesi yediğim yerdir. Burası sorumlusu benim. Denizlerin kestane sefası benden sorulur. Güzel bir gün bugün değerlendiriyorum. Hoş geldiniz, iyi çekimler. İsmail Bey deniz kestanesi benden sorulur derken hiç de mübalağa etmiyor. Çocukluğundan beri toplayıp çıplak elleriyle temizlediği kestaneyi başlıyor anlatmaya. Sana Nasıl tüketileceğinin inceliklerini paylaşıyor. yeme şekli hazır. Baş parmağınızı oval olaraktan döndüre döndüre böyle içeri doğru çekerekten kürek şeklinde şu anda yemeğe hazır. Tabii bunun sirkeli yağ sosudur. Ben sade olarak beyefendi takdim ediyorum. İyice tadını alması için alıyoruz. Harika bir şey. Musa Bey buyurun. Bu ikram önyargımı kırmam için bir fırsattı. Kremsi yapısını görüp hızlıca yuttuğumdan ilk denememde tadını çok da alamadım. İkinci denememde ise İsmail Bey'in yönlendirmesiyle bu sefer tadını damağımda hissedebiliyordum. Dağıtmadan. Hatta ağzına. Bak elinden böyle. Tekniği öğrendim. Şimdi çiğneyebilirsin. Tekniği öğrendim. Benim gibi daha önce hiç tatmamış olanlar için tadını denizin iyotlu kokusunun buram buram sindiği tuzlu bir lezzet olarak ifade edebilirim. Protein değeri oldukça zengin olan bu ürün aslında deniz kestanesinin yumurtaları. Bu sebeple sadece dişi olanları tüketilmeli. Yıldız şeklinde dizilmiş havyarı bir çay kaşığı yardımıyla ya da ekmekle tercihinize göre limon veya sirke ekleyerek veya benim gibi sade olarak da tüketebilirsiniz. Ama lezzetine varmak için birden fazla yemeniz gerekiyor. Tabii aşırıya da kaçmamak şartıyla. Ben şöyle hazırlayayım. Baş parmağından. Bak hepsini bir yere topluyorum. Oval olarak da. Şimdi bunu böyle ağzına atıyorsun. Dilini eziyorsun o kadar. Tamam. Dilim ve damağımla. O zaten kendinden dağılır gider. Şimdi dilinle ez. O iyot kokusunu alıyorsun. Aldım. Aldın mı? Yut şimdi. Bir tane hazırlayayım mı? Sevdim. Ayana'ya veda ederken deniz kestanesiyle ilgili birkaç bilgi ve uyarı daha paylaşmadan bu güzel koydan ayrılmak istemiyorum. Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler olan deniz kestanesinin ülkemizdeki tüketimi çok da yaygın değil. En yoğun tüketilen yerlerin başında Gökçeada ve Bozcaada geliyor. Her ne kadar tüketimi çok olmasa da bilinçsiz avcılığa karşı uyarıda bulunma ihtiyacı hissediyorum. Sadece belli türlerinin ve dişilerinin yendiği bu deniz canlılarının aşırıya kaçmadan bilinçli bir şekilde toplanıp tüketilmesi, üremesi üzerine baskı oluşturulmaması oldukça önemli. Her bir deniz canlısının bulunduğu ekosistemin önemli birer üyesi olduğunu hatırlatıp Bozcaada'nın birbirinden güzel koylarına yaptığım ziyaretlere devam ediyorum. Adanın en güzel koylarından biri akvaryum koyu. Sıra dışı jeolojik yapısıyla tam bir doğa harikası. Burası Mermerburnu olarak da anılıyor. Bu ismi koyu ikiye ayıran yarımadadan almış. Elbette akvaryum adı da cam gibi berrak sularından ve zengin sualtı yaşamından geliyor. Bu koy için adanın dalış merkezi demek mümkün. Barındırdığı deniz canlılarıyla burası tam bir sualtı cenneti.
Bu cennete girmek için ister sığ kumluklardan, isterseniz de mermer kayalıklardan denize atlamanız mümkün. Yarımada boyunca üstüne bastığım her bir kaya parçası aslında parlak birer mermer taşı. Bu da zaten özel olan bu koyu daha da benzersiz kılıyor. Yaz aylarında müdavimleri bu koyu hiç boş bırakmıyor. Şnorkelini alıp gelenler sudan çıkmak bilmiyor. Burası aynı zamanda Ayazma'nın kalabalığından kaçanların sığındığı liman. Ama siz daha da sakin bir sahil peşindeyseniz aradığınız yer Beylik Koyu olabilir. Beylik Koyu adanın Poyraz'a korunaklı sahillerinden biri. Kumsalın yanı başında yükselen dik tepeler kuzey rüzgarlarını kesiyor. Bu da lodos esmeyen zamanlarda düz bir denize girmenize olanak sağlıyor. Diğer koylara göre daha saklı bir konumda olması büyük kalabalıkları uzak tutuyor. Burası can dostunuzla sahil yürüyüşü yapabileceğiniz bakir koylardan. İncecik kumu attığınız her adımda teninizde ipeksi bir his yaratıyor. Ayaklarınıza vuran serin dalgalar tüm yorgunluğunuzu alıp götürüyor. Beylik Koyu'nda 2019 yılına kadar pek çok ziyaretçiyi buraya çeken bir gemi enkazı vardı. 2015 yılında karaya oturan kuru yük gemisini görmek, önünde fotoğraf çektirmek için yerli ve yabancı çok sayıda turist buraya akın ediyordu. Fakat çevre kirliliğine yol açması ve ekosisteme zarar vermeye başlaması sebebiyle kaldırıldı. Çok da iyi yapıldı. Emin olun bu koyda fotoğraf çektirmek için bir gemi enkazına ihtiyacınız yok. Beylik Koyu'nun güzelliği size fazlasıyla yeter. Sırada şehir merkezine yakın bir durak olan Sağır'ın bahçesi var. Bu adın nereden geldiğini merak ettim ama bu mevsimde yakınlarda soracak birini de bulamadım. Sahildeki iskeleye ve şemsiyelere bakınca sezon içinde hizmet alabileceğiniz tesisler olduğu anlaşılıyor. Hemen yakınımdaki imalathaneden burnuma şarap kokuları geliyor. Kumsalı oldukça çakıllı olsa da dar sahilinin sempatik bir havası var. Kıyı boyunca yürüyüp komşu sahile varıyorum. Her ne kadar komşu sahil desem de aslında aynı koydayım. Tuzburnu adanın tanınan plajlarında. Özellikle lodosun kuvvetli estiği dönemlerde güney sahilleri yerine tercih edilen koyların başında geliyor. Burada herhangi bir işletme yok. Tamamen bakir bir koy olduğundan hizmet arayanlar tarafından tercih edilmiyor. Bu durum yoğun dönemlerde kalabalık plajlardan kaçabileceğiniz bir alternatif yaratıyor. Tabii Poyraz kuvvetli esmiyorsa. Her ne kadar sahilleri tanıtıyor olsam da Tuzburnu sadece kumsalıyla meşhur değil. Koyun doğusunda yükselen tepeye fazla yorucu olmayan bir tırmanışla çıktığınızda sizi koyla aynı adı taşıyan deniz feneri karşılıyor. Tuzburnu Feneri adanın revaçta noktalarından. Benim gibi pek çok gezgin feneri ziyaret ediyor. Fenerin bulunduğu tepeden baktığınızda bir tarafınızda adanın en yüksek tepesi olan Göztepe'yi, bir tarafınızda Çanakkale kıyılarını görüyorsunuz. Ege Denizi'nin mavi sularını izlediğiniz bu tepenin önünden neredeyse hiç durmaksızın irili ufaklı birçok gemi geçiyor. Uzun yıllardır gemilere kılavuzluk eden Tuzburnu Feneri manzara izlemeye gelen misafirlerine de eşlik ediyor. Tuzburnu Feneri'nin çevresinde irili ufaklı birçok koy var. Bunların bazıları saklı diyebileceğim yerler. Kimi adalı buralarda tek başına, kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesiyle keyifli vakit geçirirken, kimi de sabırla saatlerce balık tutuyor. Buradaki bazı koylar o kadar küçük ki sadece size özel oluyor. Yöreye aşinaysanız siz de kendinize sakin bir liman bulabilirsiniz. Değilseniz benim gibi başka koyları keşfedebilirsiniz. Yeni durağım Tekirbahçe. Şehir merkezine iyice yaklaşıyorum. Bu sebeple çevremde yapılaşma artıyor. Diğer koylarda görmediğim tarzda daha büyük oteller dikkatimi çekiyor. Tekirbahçe'nin turizm bölgesi ilan edilen bir yer olduğunu öğreniyorum. Bu durum çevremdeki otel ve tesisleri açıklıyor. Bunlar arasında günübirlik olarak hizmet alabileceğiniz tesisler mevcut. Çocuklar için oyun alanlarının olması aileler tarafından tercih edilme sebebi. Eğer hizmet beklentiniz yoksa uzun sahil boyunca boş bir yerden denize girmeniz de mümkün.
Tekirbahçe sahili yer yer kumluk, yer yer çakıllık, yer yer de kayalık. Ama deniz her noktasında tertemiz. Tekirbahçe adanın kuzeydoğusunda yer alan bir koy. Bu sebeple Lodos'ta tercih edilen sahillerden biri olduğunu söylemeliyim. Belki kendimi tekrar etmiş olacağım ama yer yer hatırlatmakta fayda var. Bir genelleme yapacak olursam, adanın kuzeyinde kalan tüm koylar Lodos'a, güneyindeki tüm koylar da Poyraz'a karşı korunaklı. Az sonra ziyaret edeceğim iki koy da yine kuzey kıyılarında yer alıyor. Bu koylardan biri Poyraz Limanı, diğeri ise Çayır Plajı. Poyraz Limanı, Tekirbahçe'nin hemen kuzeyindeki komşusu. Bir koydan diğer koya sahilden yürüyerek ulaşmak mümkün. Poyraz Limanı adı, kuzeydoğu rüzgarı estiğinde sığınacağınız bir liman algısı yaratıyor. Fakat bu koy esasen az önce bahsettiğim gibi güneyli rüzgarlara karşı korunaklı. Ancak hilal şeklindeki yapısı kuzey rüzgarlarına karşı da belli oranda koruma sağlıyor. Şehre en yakın koy olduğundan ulaşımı oldukça kolay. Fakat koyda tesisleşme yok. Burada denizi seyrederken bir yandan da adaya yolcu taşıyan feribotları izliyorum. Kulaklarıma arkamdaki üzüm bağlarının ve sazlıkların rüzgardaki sesleri ilişiyor. Poyraz Limanı duyularımı harekete geçirirken benim de bir sonraki sahile doğru harekete geçme vaktim geliyor. Adanın kuzeyinde ziyaret edeceğim son plajdayım. Çayır Plajı adanın tam kuzeyinde yer aldığından doğal olarak kuzey rüzgarlarına da en açık sahil. Burayı rüzgarsız bir halde yakalamak oldukça güç. Öyle ki sert Poyraz'ın estiği bir dönemde geldiğimden bu koyu çekmek için günlerce beklemem gerekti. Sakin bir günde mutlaka serin sularının tadını çıkartmak lazım. Ayrıca adanın en yüksek tepesinin yanında en uzun sahili boyunca yürüyüş yapmak da oldukça keyifli olacaktır. Çayır sahilinin sürekli rüzgarlı olması aslında bir fırsat yaratıyor. Burası Türkiye'de kitesurf yani uçurtma sörfü yapılan merkezlerden biri. Adaya özellikle bunu yapmak için gelen ziyaretçilerin olduğunu belirtip yolculuğuma devam ediyorum. Adada tam bir tur attıktan sonra tekrar güney sahillerindeyim. Habbeli adanın meşhurlarından. Ayazma'da olduğu gibi hizmet alabileceğiniz tesisler var. Toplu taşıma araçlarıyla da ulaşıldığından rağbet gören bir plaj. Burası şehrin koşuşturmasından kaçmak isteyenler için mükemmel bir durak. Adanın müdavimlerinin olmazsa olmazlarından. Ziyaretçisi çok. Ama benim ziyaretim kısa olanından. Habbeli'yi de gördükten sonra sahil gezimin sonuna yaklaşıyorum. Uğramam gereken sadece bir koy kaldı. Üstelik ona ulaşmak oldukça zahmetsiz. Habbeli ve Ayazma koyları arasında hilal şeklinde uzanan bu koy Sulubahçe. Günübirlikçilerin en çok tercih ettiği koylardan. Hem kolay ulaşılabilir hem de herhangi bir tesis olmamasına rağmen yokluk çekmeyeceğiniz bir yer. Ayazma plajına bitişik olduğundan kısa süreli bir yürüyüşle oradaki restoranlardan hizmet alabilirsiniz. Çok yakınındaki kamp alanından da faydalanmak mümkün. Bu civardaki plajlar birbirine çok yakın. Bir tarafınızda oldukça kalabalık Ayazma, diğer tarafınızda olabildiğine tenha Habbeli. İstediğinizi seçin. Adanın güney sahillerinde plaj seçimi yapmak işte bu kadar kolay. Ben de seçimimi yaptım ve az sonra da keyfini sonuna kadar çıkartacağım. Ilık güney denizlerine alışık biri olarak denize girmeye cesaret bile edemediğim bu güzel koyları biraz uzunca anlatmış olduğumu farkındayım. Ama böylesine boş anlarına pek çoğumuz tanıklık edemiyoruz. Bu sebeple elimden geldiğince birçoğunu görüntülemeye çalıştım. Buna rağmen uğrayamadığım yerlerde oldu. Onları keşfetmek de size kalıyor. İster ada kalabalıkken, isterseniz de benim yaptığım gibi sakin zamanlarında buraların keyfine varmayı ihmal etmeyin. Asla pişman olmayacaksınız. Sanılanın aksine çekim yaptığım yerlerin tadını çıkartmaya fazlaca vakit bulamıyorum. Çoğu zaman günlerim yorucu bir koşuşturma içerisinde geçiyor. Ancak Bozcaada'da durum farklı.
Adanın havasından mı, sonbaharın hissettirdiklerinden mi yoksa bu toprakların ruhundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Buradaki her anımdan fazlasıyla keyif almaya çalışıyorum. Sulu Bahçe'de söylediğim gibi seçimimi yaptım. Adanın koylarını tanıttığım bu maratonun sonunda soluklanmak ve bu anı ölümsüzleştirmek için Ayazma plajına geldim. Dalgaların kıyıya sakince vuruşu tanıdık bir şarkının melodisi gibi geliyor kulaklarıma. Usulca alçalmaya başlayan güneş her şeyin üzerine altın rengi bir ışıltı saçarak Ayazma'yı huzur ve sükunet duygusuyla dolduruyor. Renk değiştiren manzaranın güzelliği, dalgaların sesi ve rüzgarın verdiği his. Hepsi ruhu yatıştırmak ve zihni rahatlatmak için bir araya geliyor sanki. Ayaklarımı denize doğru uzatıp manzaraya karşı kahvemi yudumluyorum. Manzaramı süsleyen gemiler Homeros'un İlyada destanını getiriyor aklıma. Akalılar tahta atı hediye ettikten sonra Troya'yı işgal etmek için Ayazma açıklarında beklemişler ya, sanki onlar var karşımda. Gökyüzünü turuncuya boyayan güneş kızıla dönerken gemilerin üzerinden yavaşça alçalıyor. Harika bir günün sonunda aklıma o meşhur cümlemiz geliyor. Keşke burada olsaydın. Artık sahillerden biraz uzaklaşmak istiyorum. Kendimi Bozcaada'nın rüzgarına teslim ediyorum. O beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum. Sonbaharın renkleri beni kendine çekiyor. Kıvrımlı yolların sonunda beni ömrüm boyunca unutamayacağım görsel bir şölen karşılıyor. Bozcaada sonbaharın gelişiyle birlikte nefes kesen bir doğa harikasına dönüşüyor. Kırmızı, sarı ve turuncunun canlı tonlarıyla parıldayan inişli çıkışlı yamaçlar, göz alabildiğine uzanan bağlarla izlemeye doyulamayacak bir manzara yaratıyor. Meltem'in üzüm bağlarında dans etmesiyle ve yaprakların altuni bir renge bürünmesiyle Bozcaada, ziyaretçilerinin beş duyusunu da harekete geçiren muhteşem bir sonbahar cennetine dönüşüyor. Kendimi bir bağın ortasında, taş bağ evlerinin üstünden eşsiz bir manzarayı izlerken buluyorum. Sonbahar rüzgarı usulca eserken bir zamanlar gür ve yeşil yapraklarla dolu bağ kütükleri turuncu, kırmızı ve sarılardan oluşan bir tuvale dönüşüyor. Ada manzarası romantik bir dönüşüme uğruyor. Sanki bir film sahnesinden fırlamışçasına gerçeküstü bir görüntüye bürünüyor. Yaprakların rüzgardaki çıtırtısı arasında sonbaharı iliklerime kadar hissediyorum. Bozcaada'nın bağları beni kendine aşık ediyor. Bozcaada ve üzüm öylesine özdeşleşmiştir ki birinin adını duysanız hemen diğeri gelir aklınıza. Aralarında öyle kuvvetli ve geçmişe dayanan bir bağ vardır ki antik dönem sikkelerinde üzüm salkımı figürlerine rastlanır. Ancak günümüzde bağcılığın turizme yenik düşmeye başladığı düşüncesi hakim. Bozcaada'nın üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılık faaliyetleriyle meşhur ailelerinin ve bu işe gönül vermiş üreticilerin bağcılığı ayağa kaldırma çabaları devam ediyor. Burada bağcılık ve şarapçılık faaliyetleriyle turizmin birbirini beslediği bir yaklaşımın hayata geçirilmesi oldukça önemli. İşte bu sebeple karşıma çıkan bağ yolunu bir hayli değerli buldum. Sulubahçe mevkiinde yer alan 1 kilometre uzunluğundaki bağ yolu, adaya özgü üzüm çeşitlerini barındıran bağlarla çevrili bir yürüyüş yolu. Yol boyunca üzüm türleri hakkında bilgilerin yer aldığı levhalar bulunuyor. Sonbaharın renkleri arasında yürürken bir taraftan üzüm çeşitleri hakkında bilgi sahibi oluyorum, bir taraftan da mevsimin büyüsüne kapılıp manzaranın tadına varıyorum. Etraftaki konuk evleri de dikkatimi çekiyor. Ekolojik faaliyetlerin ön planda olduğu butik bir turizm anlayışının adanın doğasını ve kültürünü korumaya yardımcı olacağı aşikar. Bozcaada'nın binlerce yıldır sahip olduğu bu hazinesini daha da zenginleştireceği ümidiyle üzüm bağları arasındaki gezime devam ediyorum. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bozcaada için dünyanın en güzel çavuş üzümlerinin yetiştiği yer demiş. Adalılar üzümün lezzetinin buranın toprağından, suyundan ve rüzgarından geldiğini söylüyor, adanın bağcılık için biçilmiş kaftan olduğunu dile getiriyorlar. Bağcılık bu topraklarda ilk çağlardan bugüne kadar aralıksız süre geldiğine göre haksız da sayılmazlar.
Böylesine kıymetli bir yerde olduğum için kendimi şanslı ama bir o kadar da sorumlu hissediyorum. Bize düşen görev sadece tarımsal bir miras değil, kültürel bir varlık olarak Bozcaada bağlarına sahip çıkmak ve hak ettiği değeri vermek. Bozcaada'da yeni günü ada silüetinin vazgeçilmez bir parçası olan yel değirmenlerinin yanında karşılıyorum. Güneş ağır ağır yükselirken lavantalar arasından 5 dakikalık bir yürüyüşle çıktığım bu tepeden yel değirmenlerinin süslediği deniz manzarasını izliyorum. Tarihi Bozcaada gravürlerinde ada yerleşiminin iki yanındaki tepelere kurulu çok sayıda yel değirmeni görülür. Bunlardan 3 tanesi restore edilerek turizme kazandırılmış. Önümde yükselen bu değirmenlere bakınca yıkılan onca değirmeni hayal ediyorum. 3 tanesi bile bu kadar etkileyici ise ötesini siz düşünün. Burası adada mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Zaten yavaştan yeni ziyaretçileri de taş yolda beliriyor. Sabah rüzgarı değirmenlerin arasından eserken güneş artık şehri tamamen aydınlatıyor. Değirmenleri ziyaret edenleri dönüşte adanın görkemli kalesi bekliyor. Bozcaada Kalesi için rahatlıkla adanın simgesidir diyebilirim. Daha feribotla adaya yaklaşırken tüm ihtişamıyla sizi ilk karşılayan her zaman o olmuştur. Henüz adaya adım dahi atmayan misafirlerini heyecanlandırır. Bozcaada'ya ilk görüşte aşık olanların ilk göz ağrısıdır o. Bozcaada'nın Çanakkale Boğazı girişine hakim bir ada olması, buranın tarih boyunca önemli bir liman ve askeri üs olmasını beraberinde getirmiş. Öyle ki konumu sebebiyle Boğaz Adası olarak da anılmış. Çok büyük diyemeyeceğimiz bir adanın bu kadar görkemli bir kalesinin olması bu stratejik önemin bir göstergesi. Bozcaada Kalesi'nin ilk olarak hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Ancak çeşitli kaynaklardan zaman içinde çokça değişime uğradığını öğreniyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde kapsamlı onarımlar gören kale bir donanma üssü olarak kullanılmış ve kaleye eklemeler yapılmış. Adanın hakimiyeti dönem dönem el değiştirmiş. Günümüzde üzerinden keyifle masmavi suları, deniz kuşlarını, şehir manzarasını izleyebildiğimiz kale duvarları yüzyıllar boyunca savaşlardan nasibini almış ve yıpranmış. Haliyle etraflıca onarımlar da görmüş. Kalenin en büyük değişimini Sultan II. Mahmut döneminde yaşadığını ve adeta yeniden yaptırıldığını kitabesinden öğreniyoruz. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda günümüzdeki halini almış ve bir açık hava müzesi olarak faaliyet göstermeye başlamış. Zamanında adaya gelen davetsiz misafirleri uzaklaştırmak için kullanılan kale günümüzde kapılarını ardına kadar açıyor. Adaya yolu düşen pek çok turist eski kale olarak da anılan bu kaleyi ziyaret etmeden adadan ayrılmıyor. Adada çok bilinmeyen bir de yeni kale var. Ulaşımı daha zor olan bu kaleye ziyaretçilerin yolu pek de düşmüyor. İşte tam da bu sebeple rotamı karşımda yükselen yamaca çeviriyorum. Adı yeni kendi eski kale, ada merkezinin hemen yanında şehri kuş bakışı görebileceğiniz hakim bir tepede yükseliyor. Aslında yükseliyor demek çok da doğru olmaz. Çünkü burası oldukça yıkık bir halde. Fazlaca tahrip olmasından dolayı çok eski görünse de kale 2. Mahmut döneminde Boğaz muhafızı Hafız Ali Paşa tarafından yaptırılmış. Yani görüntüsü aldatıcı olsa da bu kale 1827 yılında az önce tanıttığım eski kaleden çok daha sonra inşa edilmiş. Harap görüntüsünün aksine yeni kale olarak anılmasının sebebi de zaten bu. Bulunduğum yerden bakınca kalenin neden buraya kurulduğunu anlamak çok da zor olmuyor. Burası tabiri caizse tam bir gözetleme kulesi. Daha doğrusu kalesi. Bugün düşman gemilerini gözetleme gibi bir ihtiyacımız yok. Bu kale artık adanın panoramik görüntüsünü izlemeye gelenleri ve gün batımına tanıklık etmek isteyenleri misafir eden bir durak. Bozcaada her zaman sıcak yüzünü göstermez sonbaharda. Bazen gri bir renk sarar dört bir yanı. Sazlıklarla beraber salınırken istemsizce, kuvvetli bir rüzgar yanına kattığı su damlacıklarını vurur yüzünüze.
Dudaklarınızda tuzlu su, teninizde serin rüzgar, kulaklarınızda kıyıya vuran dalgaların sesi. İliklerinize kadar hissedersiniz sonbaharın fırtınasını. Rüzgar ağaç yapraklarının hışırtısı arasında ıslık çalar Bozcaada sokaklarında. Martılar bile zorlanır karşı koymaya. Gökyüzü bulutlanır, deniz kokusuyla dolar ciğerleriniz. Hayat durur gibi olur. Dalgalara teslim olur feribot seferleri. Ara verir her gün çıktığı yolculuğuna. Yeri gelir adım atmakta bile zorlanırsınız limanda. Dalga kıranlara vuran dalgalar yükselir semaya, sanki uçarcasına. Öyle büyüleyicidir ki o an, dalamasanız da o köpüklü dalgalara, bir bakmışsınız, izlemeye dalmışsınız. Islanmaktan çekinenler saklanır cam mekanların ardına. Aşıklarsa sırılsıklam olur limanda, pervasızca. Rüzgar gülleri dönerken karşı kıyıda son sürat, yol alır yük gemileri mavi sularda, hırçın dalgalara inat. Balıkçı tekneleri ise saatleri sayar, sakin günlerini bekler adanın. Sığındığı bu dingin, güvenli, huzurlu limanda, bilerek kavuşacağını en kısa zamanda. Pırıl pırıl bir güne başlarken masmavi gök kubbenin altında son kez Bozcaada sokaklarındayım. Yanı başında yükselen Çan Kulesi Rum mahallesinde olduğumun bir göstergesi. Bozcaada şehir merkezi 2 mahalleden oluşuyor. İskeleden şehre doğru uzanan ana caddenin bir tarafı Türk, bir tarafı ise Rum mahallesi. Mahalleler ayrı olsa da burası Rumların ve Türklerin yüzyıllar boyunca birlikte, huzurla ve barış içinde yaşadıkları topraklar. Öyle ki adanın Rum sakinleri mübadeleden muaf tutulmuş. Yine de yıllar içerisinde çeşitli sebeplerle adadan göç etmek zorunda kalmışlar. Günümüzde adada yaşayan Rum sayısı yok denecek kadar az. Rum Ortodoks Kilisesi'nin ziyaretçileri ise hiç eksik olmuyor. İbadethane adanın en çok turist çeken yerlerinin başında geliyor. Türk mahallesinde de 2 tarihi cami bulunuyor. Bu camilerden özellikle Alaybey Camii yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Adanın bir diğer tarihi camii ise Köprülü Mehmet Paşa Camii. Türk mahallesi de Rum mahallesinde olduğu gibi dar taş sokaklardan oluşuyor. Cumbalı Osmanlı evleri taş Rum evleriyle uyum içerisinde harika sokak manzaraları sunuyor. Denize çıkan sokaklarda atılan her adım büyük bir keyif veriyor. İnsanın bu güzel, karakterli, rengarenk sokaklardan hiç mi hiç ayrılası gelmiyor. Özellikle Rum mahallesinin birbirine paralel sokaklarında yazın rengarenk masalar diziliyor. Her dar sokak birer açık hava restoranına dönüyor. Tavernalar adanın zengin kültürünü yansıtıyor. Sonbaharda bu masalarla çok fazla karşılaşmıyorsunuz ama sokakları gezenler de hiç eksik olmuyor. Bozcaada sokakları bulunduğu mevsimin kendine has görünümüne bürünüyor. Sonbahar günlerinde yaz aylarının o ışıltılı halinden uzaklaşsa da güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bozcaada her sokağıyla şöhretini hak ediyor. Adada geçen keyifli günlerin ardından artık ayrılık zamanı. Beni şehrin kalabalığından ve kargaşasından çekip alan, rahat bir nefes almama imkan sağlayan bu güzel adaya veda ediyorum. Arabamı Geyikli iskelesine taşıyacak olan feribota binerken geride bıraktığım birkaç gün için minnet duyuyorum. Bu eşsiz ada bu mevsimde biraz yavaşlayıp anın tadını çıkartma fırsatı verdi bana. Sokakların kalabalık olmadığı zamanlarda güzel insanlarla tanışmama vesile oldu. Onlar sayesinde burayı daha iyi tanıma şansını yakaladım. Bozcaada'yla tanışmıştım gerçi ama bu sefer anladım da onu. Ruhunu öğrendim. Adayı gerçekten tanımak için ilk adımımı attım. Bozcaada'ya tekrar geleceğime dair kendime söz verdim. Korkuluklara yaslanıp da adaya son bir kez bakarken İçimde bir burukluk da olsa yüzüme karşı koyamadığım bir tebessüm geliyor. Bozcaada, keşke burada olsaydın dediğim yerler arasında nadide bir yer ediniyor. Bu adanın bir parçasını her zaman yanımda taşıyacağımı ve edindiğim hatıraların ömrümün sonuna kadar benimle olacağını biliyorum.
Bozcaada'nın ufukta kayboluşunu izlerken bir gün bu büyüleyici adanın sihrini tekrar yaşamak için döneceğimi bilerek sessizce veda ediyorum. Bozcaada'ya tekrar kavuşmak ümidiyle ve yepyeni bir durakta buluşmak üzere Bozcaada'dan sevgilerle.